Obezitenin tedavisinde günümüzdeki en etkili yöntem obezite cerrahisi yöntemleri. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tüm dünyada hızlıca bir kentleşme meydana geldi ve bu da obeziteyi beraberinde getirmiş oldu. Ve 1950'lerin ikinci yarısından itibaren de obezite cerrahisi yapılmaya başlandı. O yıllardan beri birçok yöntem denendi, bazıları terk edildi, bazıları yeniden bulundu, yeni yöntemler keşfedildi ve nihayetinde 2000'li yılların başından itibaren de tüp mide ameliyatı yapılmaya başlandı ve şu an günümüzde dünyada en sık yapılan yöntem olmaya başladı. Ve bu tüp mide ameliyatının niçin bu kadar sık yapıldığını anlatmaya çalışacağım size bu videomuzda. Bunun birçok sebebi var. Birincisi, cerrahi açıdan yapılması diğer yöntemlere göre daha kolay olduğu için cerrahlar tarafından sıkça yapılan bir yöntem haline gelmesine sebep oldu. Bu sebeplerden bir tanesi. Ama daha da önemlisi, görüldü ki 10 yıllık sonuçlarına baktığımızda tüp midenin diğer yöntemlerle karşılaştırdığımızda kilo verimi anlamında aralarında anlamlı bir farkın olmadığı görüldü. Sadece fark diyabet, tansiyon gibi ek hastalıkların giderilmesinde görüldü. Evet, diyabet, tansiyon gibi hastalıkların uzun dönem giderilmesinde gastrik bypass gibi operasyonların etkisi tüp mideye göre biraz daha fazla. Ancak kilo verimi anlamında arasında bir fark olmadığı görüldü. Diğer bir sebep de tüp mide ameliyatında biz sadece mideyi küçültüyoruz. Bağırsaklarla ilgili herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bu da kişinin anatomisinde bir küçülme, yani bir midesinde küçülme sağlıyor. Fizyolojisinde herhangi bir bozukluğa sebep olmuyor. Çünkü bağırsakların yerini değiştirmediğimiz için veya bağırsakların boyunda herhangi bir kısalma olmadığı için herhangi bir emilim bozukluğu olmuyor. Bu da kişilerin ömür boyu vitamin, kalsiyum, demir gibi ilaçları kullanmasına engel oluyor. Çünkü biz tüp mide ameliyatlarında sadece 1 yıl boyunca multivitamin ilaç veriyoruz. 1. yıldan sonra vitamin gereksinimi çok ama çok az olmakta. Yine tüp mide ameliyatını yapma sebeplerimizden bir tanesi de hastaların tüp mide ameliyatına olan ilgisi. Çünkü insanlar artık sosyal medyadan olsun, internet olsun veya arkadaş çevreleri, gruplar olsun bu ameliyatları izleyebiliyorlar, öğrenebiliyorlar, etkilerini görebiliyorlar. Ve tabii ki bir kitle etkisiyle de insanlar artık ben ameliyat oldum demeye gelmiyorlar, ben tüp mide ameliyatı olmak istiyorum diye de bize direkt bunu aktarabiliyorlar. Ki zaten ameliyat kararı verirken mutlaka hastayla oturup beklentilerini de ondan dinleyip ona göre ortak bir karar vermek lazım ve nihayetinde de tüp mide her zaman için bizim ilk tercihimiz oluyor. Bazı durumlarda ise tüp mideyi tercih etmeyebiliyoruz. Bunların başında ciddi şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi ek sistemik hastalıkları varsa biz bu duruma aslında metabolik sendrom diyoruz. Obezite ile metabolik sendrom aslında iç içe geçmiş bir durumda. Çünkü zaten obezite olan birisinde metabolik sendrom olma ihtimali çok fazla. Evet, bu hastalarda da bir tüp mide operasyonu yapılabilir ama videonun başında da belirttiğim gibi kilo verimi anlamında sıkıntı olmayabilir. Ancak uzun dönemde şeker, tansiyon gibi hastalıkların tamamen düzelme ihtimali az olabiliyor. Yani başlangıçta %70-80 ihtimalle tüp mide yaptığımız kişilerde de bu hastalıklar geçebiliyor. Ama uzun dönemde bu hastalıkların tekrar ortaya çıkması görülebiliyor. Bunun gibi durumlarda biz gastrik bypass, duodenal switch veya transit bipartisyon denen yöntemleri de tercih edebiliyoruz. Yine bazı hastalarımızda eğer ciddi bir reflü hastalığı varsa, nedir reflü? Asitli mide içeriğinin yukarıya doğru, yani yemek borusu ve daha yukarıya doğru kaçmasına biz reflü diyoruz. Eğer kişide çok ciddi bir reflü hastalığı varsa ve buna bağlı yapılan endoskopide de yemek borusunda ciddi hasar, yani yaralanma görüyorsak bu tür hasta gruplarında da biz tüp mideyi pek tercih etmiyoruz. Çünkü tüp midenin kendisi de %14 reflüyü ortaya çıkarabiliyor. Hele ki bu tür reflü hastalığı olan ve bu reflüye bağlı da yemek borusunda artık hasar oluşan kişilerde bu reflünün daha da artmasına,
kişinin hayatında sıkıntı dolu anlar yaşamasına sebep olabilmektedir. Hatta daha da ileri dönemlerde bu reflüye bağlı yemek borusunun alt ucunda Barrettözefalgus dediğimiz, daha da ilerlerse kanserleşmeye kadar gidebiliyor. Biz o tür hastalarda da daha çok ilk planda gastrik bypass ameliyatını öneriyoruz. Toparlamak gerekirse esasında biz ilk planda her zaman için tüp mide ameliyatını düşünüyoruz ve uyguluyoruz. Eğer kişide ileri derecede diyabet, tansiyon gibi veya ileri derecede reflü hastalığı yoksa hastayla da konuşarak, onun da beklentilerini de göz önünde bulundurarak öncelikle tüp mide ameliyatını yapıyoruz. Tüp mide ameliyatını kapalı yöntemle yapıyoruz. 3 veya 4 tane küçük küçük kesilerle karna girip midenin %75'lik bölümünü çıkarıyoruz. Ortalama yarım saatlik bir operasyon. Hastalarımızı 2 veya 3 gece yatırıyoruz. Çok gelen sorulardan bir tanesi de mideye tüp mü yerleştiriliyor? Hayır, mideye tüp falan yerleştirilmiyor. Midenin %75'lik bölümünü çıkarttıktan sonra geriye kalan mide şekli tüp şeklini andırdığı için biz tüp mide operasyonu diyoruz. Ve hastaların ilk 1 aylık dönemden sonra beslenmeleri de artık normal düzeye ulaşıyor. Taburcu olduktan hemen sonrasında araçlarını kullanabiliyorlar. Normal hayata adapte olabiliyorlar. Hatta normal günlük aktivitelerini yerine getirip çok ağır işte çalışmıyorsa işlerinin başlarına da dönebiliyorlar. Bu videomuzda da niçin tüp mide ameliyatını yaptığımızı anlatmaya çalıştık. İnşallah sizler için yararlı bir video olmuştur. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.